Şems-i Tebrizi'nin 40 kuralı. Yaradan'ı hangi kelimelerle tanımladığımız, kendimizi nasıl gördüğümüze ayna tutar. Şayet Tanrı dendi mi, öncelikle korkulacak, utanılacak bir varlık geliyorsa aklına, demek ki sen de korku ve utanç içindesin çoğunlukla. Yok, eğer Tanrı dendi mi, evvela aşk, merhamet ve şefkat anlıyorsan, sende de bu vasıflardan bolca mevcut demektir. Hak yolunda ilerlemek yürek işidir, akıl işi değil. Kılavuzun daima yüreğin olsun. Omzunun üstündeki kafan değil. Nefsini bilenlerden ol, silenlerden değil. Kur'an-ı Kerim 4 seviyede okunabilir. İlk seviye zahiri manadır. Sonraki batıni manadır. 3. batıninin batınisidir. 4. seviye ise o kadar derindir ki kelimeler kifayetsiz kalır tarif etmeye. Kainattır ki her zerrede Allah'ın sıfatlarını bulabilirsin. Çünkü o camide, mescitte, kilisede, havrada değil, her an her yerdedir. Allah'ı görüp yaşayan olmadığı gibi onu görüp ölen de yoktur. Kim onu bulursa sonsuza dek onda kalır. Aklın kimyası ile aşkın kimyası başkadır. Akıl temkinlidir, korka korka atar adımlarını. Aman sakın kendini diye tembihler. Halbuki aşk öyle mi? Onun tek dediği, bırak kendini koy gitsin, akıl kolay kolay yıkılmaz, aşk ise kendini yıpratır ve harap düşer. Halbuki hazineler ve defineler yıkıntılar arasında olur. Ne varsa harap bir kalpte var. Şu dünyadaki çatışma, ön yargı ve husumetlerin çoğu dilden kaynaklanır. Sen ol, kelimelere fazla takılma. Aşk konusunda dil zaten hükmünü yitirir. Aşık dilsiz olur. Şu hayatta tek başına inzivada kalarak sadece kendi sesinin yankısını duyarak hakikati keşfedemezsin. Kendine ancak bir başka insanın aynasında tam olarak görebilirsin. Başına ne gelirse gelsin, karamsarlığa kapılma. Bütün kapılar kapansa bile sonunda o sana kimsenin bilmediği gizli bir patika açar. Sen şu anda göremesen de dar geçitler ardında nice cennet bahçeleri var. Şükret. İstediğini elde edince şükretmek kolaydır. Sufi, dileği gerçekleşmediğinde de şükredebilendir. Sabretmek öylece durup beklemek değil, ileri görüşlü olmak demektir. Sabır nedir? Dikine bakıp gülü, geceye bakıp gündüzü tahayyül edebilmektir. Allah aşıkları sabrı gül ve şeker gibi tatlı tatlı emer ve hazmeder ve bilirler ki gökteki ayın hilalden dolunaya varması için zaman gerekir. Ne yöne gidersen git, doğu, batı, kuzey ya da güney, çıktığın her yolculuğu içine doğru bir seyahat olarak düşün. Kendi içine yolculuk eden kişi sonunda arzı dolaşır. Ebe bilir ki sancı çekilmeden doğum olmaz, ana rahminden bebeğe yol açılmaz. Senden yepyeni ve taptaze bir sen zuhur edebilmesi için zorluklara, sancılara hazır olman gerekir. Aşk bir seferdir. Bu sefere çıkan her yolcu istese de istemese de tepeden tırnağa değişir. Bu yollara dalıp da değişmeyen yoktur. Şu dünyada semadaki yıldızlardan daha fazla sayıda sahte hacı, hoca, şeyh ve şıh var. Hakiki mürşit seni kendi içine bakmaya ve nefsini aşıp kendindeki güzellikleri bir bir keşfetmeye yönlendirir. Tutup da ona hayran olmaya değil. Hakkın karşına çıkardığı değişimlere direnmek yerine teslim ol. Bırak, hayat sana rağmen değil, seninle beraber aksın. Düzenin bozulur, hayatımın altı üstüne gelir diye endişe etme. Nereden biliyorsun hayatın altının üstünden daha iyi olmayacağını? Allah içte ve dışta her an hepimizi tamama erdirmekle meşguldür. Tek tek her birimiz tamamlanmamış bir sanat eseriyiz. Yaşadığımız her hadise, atlattığımız her badire eksiklerimizi gidermek için tasarlanmıştır. Rab noksanlarımızla ayrı ayrı uğraşır. Çünkü beşeriyet denen eser kusursuzluğu hedefler. Kusursuzdur ya Allah, onu sevmek kolaydır. Zor olan hatasıyla sevabıyla fani insanları sevmektir. Unutma ki kişi bir şeyi ancak sevdiği ölçüde bilebilir. Demek ki hakikaten ötekini kucaklamadan, Yaradan'dan ötürü yaradılanı sevmeden ne layıkıyla bilebilir ne de layıkıyla sevebilirsin.
Esas kirlilik dışta değil, içte, kisvede değil, kalpte olur. Onun dışındaki her leke ne kadar kötü görünürse görünsün, yıkandı mı temizlenir, suyla arınır. Yıkamakla çıkmayan tek pislik, kalplerde yağ bağlamış haset ve art niyettir. Tüm kainat, onca katmanı ve karmaşasıyla insanın içinde gizlenmiştir. Şeytan dışımızda bizi ayartmayı bekleyen korkunç bir mahluk değil, bizzat içimizde bir sestir. Şeytanı kendinde ara, dışında ya da başkalarında değil ve unutma ki nefsini bilen Rabbini bilir. Başkalarıyla değil, sadece kendiyle uğraşan insan sonunda mükafat olarak Yaradan'ı tanır. Başkalarından saygı, ilgi ya da sevgi bekliyorsan, önce bunları kendine borçlusun. Kendini sevmeyen birinin sevilmesi de mümkün değildir. Sen kendini sevdiğin halde dünya sana diken yolladığı zaman sevin. Yakında gül yollayacak demektir. Yolun ucunun nereye varacağını düşünmek beyhude bir çabadan ibarettir. Sen sadece atacağın ilk adımı düşünmekle yükümlüsün. Gerisi zaten kendiliğinden gelir. Hepimiz farklı sıfatlarla sıfatlandırıldık. Şayet Allah herkesin tıpatıp aynı olmasını isteseydi, hiç şüphesiz öyle yapardı. Farklılıklara saygı göstermemek, kendi doğrularını başkalarına dayatmaya kalkmak, hakkın mukaddes nizamına saygısızlık etmektir. Hepimiz farklı sıfatlarla sıfatlandırıldık. Şayet Allah herkesin tıpatıp aynı olmasını isteseydi, hiç şüphesiz öyle yapardı. Farklılıklara saygı göstermemek, kendi doğrularını başkalarına dayatmaya kalkmak, hakkın mukaddes nizamına saygısızlık etmektir. Hakiki Allah aşığı bir meyhaneye girdi mi, orası ona namazgâh olur. Ama bekre aynı namazgâha girdi mi, orası ona meyhane olur. Şu hayatta ne yaparsak yapalım, niyetimizdir farkı yaratan, suret ile yaftalar değil. Yaşadığımız hayat elimize tutuşturulmuş rengarenk ve emanet bir oyuncaktan ibarettir. Kimisi oyuncağı o kadar ciddiye alır ki ağlar, perişan olur onun için. Kimisi eline alır almaz şöyle bir kurcalar oyuncağı, kırar ve atar. Ya aşırı kıymet verir ya da kıymet bilmeyiz. Aşırılıklardan uzak dur. Sufi ne ifrattadır ne tefritte. Sufi daima orta yerde. Madem ki insan eşrefi mahlukattır, yani varlıkların en şereflisidir, attığı her adımda Allah'ın yeryüzündeki halifesi olduğunu hatırlayarak buna yakışır bir soylulukta hareket etmelidir. İnsan yoksul düşse, iftiraya uğrasa, hapse girse ve hatta esir bile olsa, gene de başı dik, gözü pek, gönlü emin bir halife gibi davranmaktan vazgeçmemelidir. Cenneti ve cehennemi illaki gelecekte arama. İkisi de şu an burada mevcut. Ne zaman ki birini çıkarsız, hesapsız ve pazarlıksız sevmeyi başarırsak cennetteyiz aslında. Ne vakit birileriyle kavgaya tutuşsak, nefrete, hasede ve kine bulaşsak tepetaklak cehenneme düşüveririz. Kainat yek vücut tek varlıktır. Her şey ve herkes görünmez iplerle birbirine bağlıdır. Sakın kimsenin ahını alma, bir başkasının hele hele senden zayıf olanın canını yakma. Unutma ki dünyanın öte ucunda tek bir insanın kederi tüm insanlığı mutsuz edebilir ve bir kişinin saadeti herkesin yüzünü güldürebilir. Şu dünya bir dağ gibidir. Ona nasıl seslenirsen o da sana kendini öyle aksettirir. Ağzından hayırlı bir laf çıkarsa hayırlı laf yankılanır. Şer çıkarsa şer yankılanır. Öyleyse kim ki senin hakkında kötü konuşur, sen o insan hakkında 40 gün 40 gece güzel sözler et. 40 gününün sonunda göreceksin ki her şey değişmiş olacak. Senin gönlün değişirse dünya değişir. Geçmiş zihinlerimizi kaplayan bir sis bulutundan ibaret. Gelecek ise başlı başına bir hayal perdesi. Ne geleceğimizi bilebilir ne de geçmişimizi değiştirebiliriz. Sufi daima şu anın hakikatini yaşar. Kader hayatımızın önceden çizilmiş olması demek değildir. Bu yüzden ne yapalım, kaderimiz böyle deyip boyun bükmek cehalet göstergesidir. Kader yolun tamamını değil, sadece yol ayrımlarını verir. Güzergah bellidir ama tüm dönemeç ve sapaklar yolcuya aittir.
Öyleyse ne hayatının hakimisin ne de hayat karşısında çaresizsin. Hakiki sufi öyle biridir ki başkaları tarafından kınansa, ayıplansa, dedikodusu yapılsa, hatta iftiraya uğrasa bile o ağzını açıp da kimse hakkında tek kelime kötü laf etmez. Sufi kusur görmez, kusur örter. Hakka yakınlaşabilmek için kadife gibi bir kalbe sahip olmalı. Her insan şu veya bu şekilde yumuşamaya öğrenir. Kimi bir kaza geçirir, kimi ölümcül bir hastalığa yakalanır, kimi ayrılık acısı çeker, kimi maddi kayıp yaşar. Hepimiz kalpteki katılıkları çözmeye fırsat veren badireler atlatırız. Ama kimimiz bundaki hikmeti anlar ve yumuşar, kimimiz ise ne yazık ki daha da sertleşerek çıkar. Aranızdaki perdeleri tek tek kaldır ki Allah'a saf bir aşkla bağlanabilesin. Kuralların olsun ama kurallarını başkalarını dışlamak yahut yargılamak için kullanma. Bilhassa putlardan uzak dur dost ve sakın kendi doğrularını putlaştırma. İnancın büyük olsun ama inancınla büyüklük taslama. Bu dünyada herkes bir şey olmaya çalışırken sen hiç ol. Menzilin yokluk olsun. İnsanın çömlekten farkı olmamalı. Nasıl ki çömleği tutan dışındaki biçim değil, içindeki boşluk ise insanı ayakta tutan da benlik zannı değil, hiçlik bilincidir. Hakka teslimiyet ne zayıflık ne de edilgenlik demektir. Tam tersine, böylesi bir teslimiyet son derece güçlü olmayı gerektirir. Teslim olan insan çalkantılı ve girdaplı sularda debelenmeyi bırakır ve emin bir beldede yaşar. Şu hayatta ancak tezatlarla ilerleyebiliriz. Mümin içindeki münkirle tanışmalı. Allah'a inanmayan kişi ise içindeki inananla. Kişi insanı kamil mertebesine varana kadar gıdım gıdım ilerler ve ancak tezatları kucaklayabildiği ölçüde olgunlaşır. Hileden, desiseden endişe etme. Eğer birileri sana tuzak kuruyor, sana zarar vermek istiyorsa Allah da onlara tuzak kuruyordur. Çukur kazanlar, o çukura kendileri düşer. Bu sistem karşılıklar esasına göre işler. Ne bir katre hayır karşılıksız kalır, ne bir katre şer. Onun bilgisi dışında yaprak bile kıpırdamaz. Sen sadece buna inan. Allah kılı 40 yaracak titizlikle çalışan bir saat ustasıdır. O kadar dakiktir ki sayesinde her şey tam zamanında olur. Ne bir saniye erken, ne bir saniye geç. Her insan için bir aşık olma zamanı vardır, bir de ölmek zamanı. Yaşadığım hayatı değiştirmeye ve kendimi dönüştürmeye hazır mıyım diye sormak için hiçbir zaman geç değil. Kaç yaşında olursak olalım, başımızdan ne geçmiş olursa olsun, tamamen yenilenmek mümkün. Tek bir gün bile öncekinin tıpatıp tekrarıysa yazık. Her an, her nefeste yenilenmeli. Yepyeni bir yaşama doğmak için ölmeden önce ölmeli. Noktalar sürekli değişse de bütün aynıdır. Bu dünyadan giden her hırsız için bir hırsız daha doğar. Ölen her dürüst insanın yerine bir dürüst insan alır. Hem bütün hiçbir zaman bozulmaz, her şey yerli yerinde kalır merkezinde. Hem de bir günden bir güne hiçbir şey aynı olmaz. Ölen her sufi için bir sufi daha doğar. Aşksız geçen bir ömür beyhude yaşanmıştır. Acaba ilahi aşk peşinde mi koşmalıyım, yoksa dünyevi, semavi ya da cismani mi diye sorma. Ayrımlar ayrımları doğurur. Aşkın hiçbir sıfat ve tamlamaya ihtiyacı yoktur. Başlı başına bir dünyadır aşk. Ya tam ortasındasındır, merkezinde ya da dışındasındır, hasretinde. Tekamül, öze ruhun geri dönme sürecinde ruhun gelişmesidir. Bu süreçte her ruhun dünyadaki temel amacı ve arzusu tekamül etmek ve hayatın getirdiklerine teslim olmaktır. Bir nevi hayatın sürprizlerine karşı hazır olmaktır. Tekamül etmek ruhsal durumlardan çok dünyevi sınanmalar ve dersler ile gerçekleşir. Deneyimin sana kattıklarını cebine koyup yoluna devam etmen demektir. Haliyle hayatta hepimiz aslında cezanın veya ödülün olmadığını, sadece öğrenilecek derslerin olduğunu biliriz.
Eğer hayatımızı iyice gözlemlersek, sürekli başımıza gelen olayların arkasında almadığımız dersler olduğunu görürüz. Alamadığımız dersler karşısında ödediğimiz bedeller ve koyamadığımız sınırlar vardır. O dersi alana kadar veya sınır koymayı öğrenene kadar aynı şeyleri yaşamaya devam edeceksindir. Ancak öğrenmen gerekeni alıp ruhunu tekamül ettirdiğinde kısır döngü kırılacak ve bir daha benzer deneyimler yaşamadan yeni tecrübelere yelken açacaksındır. Tekamül teslim olmakla mümkündür. Teslim olmak, elinden geleni yaptıktan sonra, gerçekten tüm çabanı verdikten sonra sadece ve sadece akışa güvenmen ve bir noktada olanı kabul edebilme gerçeğini görmendir. Burada her seçim bizim kendimize aittir ve zaman hepimiz için farklı işlemektedir. Hayatına bir birim de olsa teslimiyet anlayışı geliştirmek, kontrolü bırakmayı, evrenin muhteşem akışına sadece olduğun halinle eşlik edebilmeyi ve bu akışı mutlulukla, huzurla ve tüm güzelliğiyle kabul ederek yaşamını sağlar. Bazen geçmişi analiz etmeyi durdurmalıyız, gelecek planları yapmayı da. Tam olarak ne hissettiğimizi biçimlendirmeye çalışmayı ve kesin olarak ne istediğimize karar vermeye çalışmayı da, her şeyi kontrol etmeyi de. Bazen sadece neler olacağını görmeliyiz akışına bırakarak. Bugün yeni bir gün. Bir daha bunun tekrarı olmayacak. Bir daha bugüne geri dönmeyeceksin. Geçmişe ve gelecek telaşına kapılıp şimdiye öldürme. Akışına bırak. Çünkü zamanla değişmeyen, iyileşmeyen, geçmeyen tek şey zaman kavramının kendisidir. Sağlığın ve sevdiklerin için şükret. Kendini sev. Hayatın sana sunduğu olanakları görmezden gelme ve bugüne senin için özel bir gün olması için fırsat ver. Yaşarken öleceğini bilen tek varlıktır insan. Buna rağmen kalp kırar, gönül yıkar, zarar verir bile bile. Üstelik hiç ölmeyecekmiş gibi hem de hiç umursamadan. Var olmanın amacı iyi insan olmak değil miydi? Hani nerede o iyi insan? İyi niyette bile kötülük düşünecek, iyi niyeti bile sorgulayacak kadar güvensizlik mi yaşıyorsun hiç dünyanda? Başkalarının sana davranmasını istediğin biçimde kendine davran. Hayatta tatmin olmak için bu özü yaşam biçimi yap. İyilik de böyledir. Neye inanıyorsan inan, iyiliğin göreceli olmayan taraflarına ulaşabilirsin. Neye göre iyi, kime göre iyi, ne kadar iyi diye mükemmel olma arzusundansa kendi içinde bazı temeller kur içindeki seni yansıtan. Şimdi bugüne kadar yaptığın şeylerden farklı bir şey yapma vakti. Geçmiş geçmiştir, geleceğinse tercihlerindir. Sen yanlış yoldan gitmemeye ne kadar çabuk karar verirsen, kendini doğru ve istediğin yolda o kadar hızlı bulacaksın. Yeter ki seçimlerinin arkasında dur. Senin olan sana gelecektir. Şimdi gelmiyorsa ya zamanı değildir ya da senin için uygun değildir. Hayatta sana en yardımcı olacak kişi kendinsin ve hayat yolculuğunda ömrünün direksiyonu sende. Şimdi önünde iki seçenek. Bugün dünden de yarından da değerli. Çünkü yarın bugün yaptıklarımızın sonucunu yaşayacağız ve hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmez, unutma. Sen değerlerini bilip kendi yolunu seçtiğin ve değerlerinden, prensiplerinden ödün vermeyip arkasında durduğun anda iyi kilerinin de önünü açmışsın demektir. İyi kilerin bol olsun. Ses almayan bir odada, dışarıdaki seslerden izole edilen bir ortamda, hiç kimselerin duymadığı bir yerde, canlılığını kaybetmemiş bir suyun yakınında dua edin alemlerin Rabbi olan Allah'a. Olmasını istediğiniz konular hakkında, sıkıntılarınız hakkında ama özellikle olmasını çok istediğiniz arzularınız hakkında yüksek titreşim etkisi bulunan kelimelerden faydalanarak dua adabına uygun bir şekilde dua edin. Sakın dua cümlelerinizi söylerken sanki suya söylüyormuş gibi bir şaşkınlığa düşmeyin. Sadece suyun bu dua içerisinde kullandığınız kelimeleri duymasını, sesinizin bardak içerisindeki suya ulaşmasını sağlayın. Duanız bittikten sonra odadan çıkmadan besmele söyleyerek o suyu gözleriniz kapalı bir şekilde çok küçük yudumlar halinde ağzınızda biraz bekleterek yavaşça için. Eskilerin tabiriyle kelimeleriniz suda maya tutacak.
İçtiğinizde bu su, vücudunuzda diğer sular ile etkileşecek ve kelimeleriniz nedeniyle oluşan kendi alfabesiyle yazdığı desenleri tüm hücrelerinize yayacak ve siz bunu yapmaya devam ettikçe ruhunuzun duası başlayacak. Artık senin içtiğin suya, vücudunda taşıdığın suya, seni sen yapan tüm hücrelerinin ve organlarının yapı taşı olan suya yeni bir yazı yazman gerekecek. İstediğin güzel hayat için, sağlığın için, mucizen için, ahiretin için. İşlenmiş, zenginleştirilmiş, arıtılmış su, kimyasal olarak mükemmel bile olsa ölü bir sudur. İçinde enerji bulunmaz. Çünkü üzerine yazılan doğal yazı silinmiştir. Kaynaktan içilen doğal su bu yüzden şifalıdır. Nobel ödüllü fizikçi Garnier Mallet'e göre de rüya sırasında yaşananlar enerji bedenimiz aracılığıyla fizik bedenimizdeki suya kaydediliyor. İnsanoğlunun hatıraları ve rüyalar aleminde yaşadıkları da beyin suyuna kaydedilir. Tüketilen bazı gıdaların içerisindeki zararlı maddeler beynimizdeki epifiz bezine zarar verdikçe beyin yaptığı o muhteşem işlevi tam olarak yapamamaya başlıyor. Tükettiğimiz bazı gıdaların zararlı maddeler ihtiva etmesi nedeniyle beyin bu muhteşem işlemi zamanla kusurlu olarak yapmaya başlar. Sorunları çözememek, rüyaları hatırlayamamak olarak başlayan sıkıntılar, stres, bunalım, öfke, sinir krizlerine dönüşür ve maalesef Alzheimer hastalığına kadar yol alabilir. Hazreti Musa'nın denizi ikiye ayırması, edilen hakiki yağmur dualarının yağmurla cevaplanması, bizim abdestimizin kutsallığı ve Hristiyanlıktaki vaftizin onlar tarafından önemi, ninelerimizin dualarını suya okuyup üflemesi, mantraların ve seslerin titreşiminin bedeni iyileştirmesi, müzik dinleyen bitkilerin çok daha fazla çiçek açması ve daha nice olayların arkasındaki sır, suyun hafızasında taşıdığı özel cümlelerledir. Her bir kelimemiz bir su damlası için bir düşünce ve bilgi kaynağı oluşturuyor. Düşüncelerimizi ve dünyayı ne kadar kirlettiğimize bakarsak eğer, yaşam kaynağımız olan suyun ne kadar acı kelimelerle dolu bir kitap haline geldiğini o kadar iyi anlarız ki. Bu durumda içtiğiniz her suyu mutlaka besmele ile için ve mutlaka güzel bir şeyler söyleyin. Ama en azından besmeleyi söylediğiniz sesinizin içeceğiniz suya erişmesini sağlayıp o şekilde için ki su yeniden yapılansın. Su bize yaşam titreşimi verir ve sen bu titreşimi sadece suyun sırlarını bilerek ve ona göre davranarak değiştirebilirsin. Çünkü tüm hücrelerimizden su çekilip alındığında biz bir hiçiz. Tüm damarlarımızda Allah'ın aziz kıldığı su dolaşıyor.